Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba, ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün günlerden cumartesi, hafta sonu, hayırlı uğurlu hafta sonunuz olur inşallah. Hiç fazla uzatmadan konuya girmek istiyorum. Aile babası 30 yıl sonra İsviçre'den atıldı. Yani bir yabancıyı tekrar İsviçre'den atıyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen de bir yayın yapmıştım. Bir Türk hanımefendiye İsviçre'den Türkiye'ye geri gönderdiler. Neden? İsviçre'de hiç çalışmamış, devamlı sosyaldan geçinmiş. Onun da videosunu detaylı olarak izlemek isterseniz tabii ki kanalımda onu da seyredebilirsiniz. Tekrar böyle bir olay oldu ve bu videoda size detaylı olarak da açıklayacağım arkadaşlar. Neler yapılırsa, neler olursa sizi İsviçre'den atıyorlar, atabilirler. Bu suçlar İsviçre'den atılmanıza neden olabilir. Bakın. Şimdi ilk önce bu vatandaşı atmışlar. Neden atmışlar? İlk önce onu okuyalım, yayına verelim. Ondan sonra nokta nokta arkadaşlar size açıklayacağım. Ne yaparsanız, ne olursa sizi de İsviçre'den atabilirler. Tabii bu kurallar da çoğu da öbür Avrupa ülkeleri içinde geçerli. Aile babası 30 yıl sonra İsviçre'den atıldı. Yaklaşık 20 kez para cezasına çarptırıldı. Yani suçlar işlemiş, onun için 20 kez para cezasına çarptırılmış. Uzun süre sosyal yardımla yaşadı ve büyük borçlar biriktirdi. Federal Yüksek Mahkeme Aargau kantonundan bir adamın 30 yıl sonra İsviçre'yi terk etmesi gerektiğine karar verdi. Haber Bahtiyar okumuş. Aargau. Kanton Aargau'da yaşayan 47 yaşındaki bir Karadağ vatandaşı 1990'ların başından beri İsviçre'de yaşıyordu. Birkaç yıl sonra C oturma izni aldı. C oturma izni arkadaşlar iyi bir şey. Ondan evvel A var, B var. C'ye geldiğiniz zaman İsviçreli olma imkanınız oluyor. Yani İsviçre pasaportu İsviçre pasaportuna kayıt olabilirsiniz. İsviçre pasaportunu alabilmek için en az bir C oturmanız olması lazım. C oturma izni aldı ve çocuklarını burada büyüttü. Kasıtlı borçlanma nedeniyle Aargau Göçmenlik Dairesi ve İdare Mahkemesi Karadağ vatandaşının İsviçre'de oturma iznini iptal etti. Yani o oturma C iznini iptal ediyor. Bundan sonra diyor sana oturma izni yok. Aargauer gazetesi haberine göre Federal Yüksek Mahkeme'de bu kararı destekleyerek onayladı. Mahkeme kararında şikayetçi sürekli kazanç getirici bir işte çalışmayarak ve sadece 2022 yılında tam zamanlı bir işe girerek mali sıkıntıya kendisi neden olmuştur. Yani bu adam çalışmamış senelerce, belediyeden geçinmiş, yasal olarak zorunlu bir sınır dışı etme cezası 5 yıldan 15 yıla kadar uygulanabilir. Süre işlenen suçun cezasının ağırlığına bakılmaksızın mahkemeler tarafından belirleniyor. Şimdi aşağıdaki sıraladığımız nedenlerden dolayı yabancı uyruklu olan kişilerin oturma izinleri iptal edilebiliyor. Şimdi arkadaşlar neler yaparsanız bakın size teker teker yayına vereceğim. İlk önce öğrendik. Bu adam çalışmamış, belediyeden yaşamış, borç yapmış, ceza yemiş, cezalarını da ödememiş. Onu da belediye ödemiş tabii sonunda. Ve bu adam bu konulardan yurt dışı yapılıyor. Şimdi bunun yanı sıra daha neler yaparsanız. İçinde gülünecek bir iki nokta daha var. Ona da geleceğiz. Resmi suçlar. Her türlü cinayet, intihara yardım, kundaklama, ciddi bedensel zarar ve sakatlamada sınır dışı edilmeye yol açabilir. Hırsızlık, dolandırıcılık ve haneye tecavüzün yanı sıra kredi kartının kötüye kullanılması da
oturma izninin iptal edilmesine neden olabilir. Trafik suçları. Araba kullananlar. Kulağa garip gelebilecek ancak çok kötü sonuçlanabilecek olan şey toplu taşımanın aksamasına neden olmak. Bunun da kalıcı oturma izninin iptali ile sonuçlanabilir. Arkadaşlar burada bilhassa gençlere sesleniyorum. Aşırı hızlı giderseniz yani 80'lik yerde 200, 220, 240 giderseniz ehliyetiniz alınıyor. 2 sene tekrar ehliyet yapmanız lazım. Ehliyet alındıktan sonra tekrar ehliyetsiz araba kullanıyorsunuz. Ehliyetiniz çünkü poliste. Tekrar yakalanıyorsunuz. Tekrar hızlı gidiyorsunuz. Allah muhafaza birisini yaralıyorsunuz. Kaza oluyor. İşte o zaman çok dikkat atabilirler. Hastalık yaymak. İçme suyunu kirleten veya fazladan hastalık yayan herkes muhtemelen oturma iznini geri vermek zorunda kalabilir. Tamam, bu çok gülünç. İçme suyunu kirleten. Benim bugün çok canım sıkılıyor. Cumartesi işim gücüm yok. Karıcığım ben içme suyunu kirletmeye gidiyorum. Her neyse devam. Gelecek nokta daha komik. İyonlaştırıcı radyasyon yaymak. Ya bunlar da bir neden arıyor galiba bizi Türkiye'ye göndermek için. İyonlaştırıcı radyasyon yaymak, nükleer enerji, radyoaktivite ve iyonlaştırıcı radyasyon tehlikesi elektrik tesisatlarına, hidrolik yapılara ve koruyucu cihazlara kasıtlı olarak zarar verilmesi, tüm bunlar ülkeden sınır dışı edilme gerekçeleridir. Kasıtlı olarak neden olunan sel ve çöküntüler de kriterler arasındadır. Hiç bizim yabancılarımız işimiz gücümüz yoktu. Bu saatten sonra nükleer enerjiyle radyoaktifle uğraşacaktık. Bu noktayı da unutun arkadaşlar. Bu bizim için geçerli değil. İnsan kaçakçılığı. Cinsel partnerin rızası olmadan gerçekleştirilen tüm cinsel eylemlerin yanı sıra fuhuşun teşvik edilmesi ve çocuklarla cinsel eylemler ülkeden sınır dışı edilme gerekçesi olarak kabul ediliyor. Zorla evlendirme, insan kaçakçılığı, adam kaçırma ve rehin alma da sınır dışı edilme nedenleri arasında sayılıyor. Cinsel partnerin rızası olmadan gerçekleştirilen tüm cinsel eylemlerin yanı sıra arkadaşlar benim hanım İsviçreli, ya ben istemedim o zorlarsa onu da mı İsviçre'den gönderecekler? Her neyse devam. Terörizm ve savaş suçları. Terörist veya suç örgütlerine katılım ve tavsiye edilmediği gibi ülkeden sınır dışı edilme sebebi sayılıyor. İnsanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım ve savaş suçları da takip ediyor. Tamam, buna anlayış gösterdik. Hafifletici koşullar. İsviçre'den sınır dışı edilme uygulamasından genellikle sadece yabancı uyruklu kişi için ciddi kişisel zorluklara neden olacaksa vazgeçilir. Örneğin İsviçre'de doğmuş ve büyümüş kişiler söz konusu olduğunda meşru müdafaada bir mazeret olabilir. Diğer tüm suçlar için zorunlu olmayan bir sınır dışı etme kararı verilebilir. Arkadaşlar görüyorsunuz hangi noktaları yazmış İsviçre. Yani içme suyunu kirletirsek, radyasyon saçarsak, tamam arabayla hızlı gittik, birisini Allah muhafaza kötü bir şekilde yaraladık veya öldürdük, Allah muhafaza yani kimsenin başına gelmesin inşallah böyle bir şey. Onlara ben anlayış gösteriyorum. Çalışmamış, devamlı borç yapmış, oraya buraya borç yapmış, yasak şeyler yapmış, devamlı 20 kere para cezası yemiş, belediyeden yaşamış. Zaten bunun kökü zarar böyle yabancının. Öyle birisini attıkları okey derim. Ama öbür noktalarda yani birkaç noktalarda gördüğünüz biraz gülünç, gerçekten gülünç. Onun için biraz şaka yaparak bu haberi size okudum. Devamlı böyle ciddi de olmuyor. Onun için şaka yaparak, biraz espri yaparak okudum. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bana bir like verin.
Beğendiyseniz, sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bana yazarsanız tabii ki sevinirim. Abone olmadıysanız, abone olursanız daha da çok sevinirim. Hepinize tekrar hayırlı hafta sonu diliyorum. Dinlendirici bir hafta sonu olsun. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Bıraktım.